Merhaba, kısa öykünün büyük ustası Guy de Maupassant'ın dünyasına hoş geldiniz. Bu anlatıda onun insan ruhunun en karanlık dehlizlerine nasıl korkusuzca daldığına bakacağız. Bakın, Maupassant bize rahatlatıcı masallar anlatmaz. O, hayatın en çıplak, en sarsıcı gerçeklerini yüzümüze vurur. Hazırsanız, bu acımasız ama bir o kadar da dürüst dünyaya birlikte dalalım. Bu sözler Otel öyküsünden. Maupassant'ın yaptığı şey tam da bu işte. Tek bir cümleyle sizi alıp o atmosferin tam ortasına bırakıyor. Bir kar hapishanesi, beyaz ve sonsuz bir boşluk. Bu tecrit, bu mahkumiyet hissi onun neredeyse bütün eserlerinin ruhunu özetliyor aslında. Karakterleri ya doğanın ya da toplumun o görünmez duvarları arasında sıkışıp kalmış durumda. İşte tam da bu yüzden Maupassant'a sadece bir öykücü demek büyük haksızlık olur. O, aynı zamanda 19. yüzyıl Fransız toplumunun en amansız, en keskin gözlemcilerinden biri. Onun kaleminde öyle romantik hayallere, toz pembe dünyalara pek yer yoktur. Yalnızca hayatın olduğu gibi tüm sertliğiyle çekilmiş bir portresi vardır. Peki bu realizm dediğimiz şey tam olarak ne? Maupassant için bu sadece sıradan hayatı anlatmak değil. O adeta bir cerrah gibi eline neşteri alıp toplumun ikiyüzlülüklerini, küçük insanların yaşadığı devasa trajedileri ve kaderin o akıl almaz cilvelerini kesip biçiyor. Onun kalemini bir silaha dönüştüren sanat işte tam olarak bu. Peki Maupassant'ın karakterlerini en çok ne hapsediyor? Dört duvar mı? Hayır. Çoğu zaman toplumun ta kendisi. Sınıf, itibar, beklentiler, onur dedikleri o kırılgan zırh zamanla onları esir alan bir zindana dönüşüyor. Şimdi ilk büyük temamız da bu. Umudun ve utancın nasıl birer hapishaneye dönüştü. Karşınızda Davrançı ailesi. Hani derler ya kendi yağında kavrulanlardan, her kuruşun hesabını yapan, en büyük lüksleri pazar günleri limanda bir yürüyüşe çıkmak olan sıradan bildiğimiz insanlar. Onların hayatı bir yandan yoksulluğun getirdiği o sessiz utanç, diğer yandan da acaba bir gün bizim de yüzümüz güler mi umuduyla örülmüş bir ağ gibi. Ve işte o umudun somutlaşmış hali Jules amca. Yıllar önce Amerika'ya gitmiş, zengin olduğu varsayılan o meşhur amca. Ailenin bütün geleceği, bütün hayalleri bu tek bir isme, bu tek bir beklentiye kilitlenmiş durumda. Babanın limana yanaşan her gemiye bakıp tekrarladığı o cümle var ya, bu aslında bir soru değil, adeta bir yakarış, bir dua. Jules amca gelecek ve onları kurtaracak. Ama unutmayın, Maupassant'ın dünyasındayız ve burada umut genellikle çok acı bir şakanın başlangıcıdır. Bu tablo o zalim çarpışmayı özetliyor. Bir yanda hayaller, Amerika'dan dönen zengin, kurtarıcı bir akraba. Diğer yanda ise gerçek, paçavralar içinde zavallı, yaşlı bir istridiyeci. Ailenin en büyük umudu saniyeler içinde gözlerinin önünde en büyük utançlarına dönüşüyor. Ve bu tema, yani onurun ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğu sadece bu öyküde değil, mesela Sicim'de de karşımıza çıkıyor. Düşünsenize, baba Hauschkorn yerden bulduğu ufacık değersiz bir ip parçası yüzünden hırsızlıkla suçlanıyor. Basit bir nesne bir anda bir adamın onurunu ve hayatını yok eden bir silaha dönüşüyor. O masum olduğunu ne kadar haykırsa da sesi toplumun o sağır duvarlarından geri dönüyor ve sonunda onu deliliğin kıyısına sürüklüyor. Toplumun kurduğu hapishanelerden çıkıp şimdi çok daha korkutucu bir yere, insanın kendi zihninin içine giriyoruz. Maupassant, aşırı yalnızlık ve korku karşısında aklın o sağlam sandığımız sınırlarının aslında ne kadar kırılgan olabileceğini Otel öyküsünde bize bütün dehşetiyle gösteriyor. Şöyle bir sahneyi gözünüzde canlandırın. Kışın tam ortası, medeniyetten fersah fersah uzakta, karlar altında kalmış bir otel. Etrafta ne bir ses ne bir insan. Sadece dağların o ezici sessizliği ve bitmek bilmeyen bir beyazlık. İşte Ulrich Kunzi ve Gaspar Hare bu kar hapishanesinde bahara kadar yapayalnız kalıyorlar. Peki bir akıl nasıl çöker? İşte Maupassant bize bunu adım adım gösteriyor. Her şey arkadaşı Gaspar'ın avlanırken kaybolmasıyla başlıyor. Sonra o mutlak, o korkunç yalnızlık geliyor. Yalnızlık korkuyu besliyor, korku ise zihinde yankılanan hayali seslerle dehşeti doğuruyor. Ve en sonunda bahar gelip kurtarma ekibi ulaştığında karşılarında buldukları şey aklını tamamen yitirmiş bir enkaz. İşte o çöküşü tetikleyen tek bir şey var. Gecenin köründe o sonsuz sessizliğin ortasında yankılanan bir ses, bir fısıltı, bir çığlık. Ulrich. Bu bir rüya mıydı yoksa Gaspar'ın hayaleti miydi gerçekten? Cevabını asla bilemiyoruz. Ama bu belirsizlik Ulrich'in aklını paramparça etmeye yetiyor da artıyor bile.
Öykünün sonunda gördüğümüz adam artık Ulrich değil. Onun bir hayaleti adeta. Saçları bir gecede bembeyaz olmuş, aklı darmadağın. Onu bu hale getiren ne bir canavar ne de bir düşman. Hayır, onu yıkan şey doğanın o mutlak kayıtsızlığı, sessizliğin ve yalnızlığın ta kendisi. Maupassant bize insanın en büyük düşmanının bazen kendi zihni olduğunu fısıldıyor. Ve şimdi geldik bütün bu öyküleri birbirine bağlayan o ana damara. Maupassant'ı Maupassant yapan o en temel, o en keskin unsura. Kaderin acımasız ironisi. Yani Maupassant'ın evreninde işler şöyle yürüyor. Bir şeyi ne kadar çok istersen, ne kadar çok çabalarsan, hayat sana genellikle tam tersini veriyor. Ve bu ilahi bir adalet ya da ders çıkarma mekanizması falan değil. Hayat, kör, kayıtsız ve çoğu zaman inanılmaz derecede zalim bir tesadüften ibaret. Şöyle bir düşününce anlattığımız bütün karakterler aslında bu kaderin kurbanı değil mi? Davranış ailesi tam kurtulduk derken en büyük utançlarıyla yüzleşiyor. Zavallı baba Hauskorn masumiyetini kanıtlamaya çalışırken ölüp gidiyor. Sadık bekçi Ulrich sadece görevini yapmaya çalışırken aklını kaybediyor. Hepsi de aslında iyi niyetlerinin, umutlarının kurbanı oluyor. İşte bu yüzden Maupassant'ın modası hiç geçmiyor, bu yüzden bugün bile bu kadar güçlü. Çünkü bize pembe gözlükler takmıyor, tatlı yalanlar söylemiyor. Hayatın o karanlık yüzünü, insanın en kırılgan anlarını ve dünyanın o umursamaz tavrını olduğu gibi bütün çıplaklığıyla önümüze koyuyor. Onun asıl dehası da tam olarak bu dürüstlüğünde saklı. Ve bitirirken aklımıza şu soru takılıyor ister istemez. Maupassant'ın bize tuttuğu bu aynada gördüğümüz dünya bugünün dünyasından gerçekten o kadar farklı mı? Toplum baskısı, gelecek kaygısı, yalnızlık korkusu, kaderin o beklenmedik cilveleri, bütün bunlar size de bir yerlerden tanıdık gelmiyor mu? Belki de o ayna 100 yıldan uzun bir süredir aslında hepimizi gösteriyordur.